Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yazılım geliştirme ve sistem tasarımında sıkça duyduğumuz iki önemli kavram olan yatay ve dikey ölçekleme konusunu ele alacağım. Videonun sonunda bu iki ölçekleme yönteminin ne olduğunu, hangisinin hangi durumlarda daha uygun olduğunu ve projelerinizde performans sorunlarına nasıl çözüm getirebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Ölçekleme, bir sistemin performansını veya kapasitesini arttırmak için kullanılan bir yöntemdir. Büyük ölçekli uygulamalarda ve veri işleme sistemlerinde yüksek performans ve erişilebilirlik sağlamak amacıyla iki ana ölçekleme türü vardır. Bunlar yatay ve dikey ölçeklemedir. Bir örnekte bunları anlatalım. Diyelim ki bir e-ticaret siteniz var. Başlangıçta yalnızca bir sunucu kullanıyorsunuz ve bu sunucu ürün bilgilerini barındırıyor, kullanıcı taleplerini işliyor ve ödemeleri yönetiyor. Fakat zamanla site popüler hale geliyor ve kullanıcı sayısı artıyor. Bunun sonucunda da siteniz yavaş çalışmaya başlıyor veya erişim sorunları yaşanıyor. Şimdi bu durumda sistemin kapasitesini arttırmamız gerekiyor. İlk önce dikey ölçeklemeyi kullanmayı deneyeceğiz. Öncelikle sunucumuzun işlemcisini, hafızasını veya depolama alanını yükseltiyoruz. Bu işe yarıyor ve bir süre daha sistem çalışıyor. Fakat kullanıcılar arttıkça sistem tekrardan yavaşlamaya başlıyor. Biz de yine işlemci, hafıza veya depolama kapasitesini arttırmaya devam ediyoruz. Fakat bunun bir sınırı var. Her sunucunun donanım kapasitesiyle sınırlı bir makine limiti vardır. Mesela örnek vermek gerekirse, çoğu sunucu anakartı en fazla 512 GB veya 1 TB RAM kapasitesine sahip olabilir. CPU soket sayısı ve desteklenen çekirdek sayısı da anakarta göre sınırlı olabilir. Eğer kapasite sorunumuz halen devam ediyorsa, artık diğer ölçekleme yöntemi olan yatay ölçeklemeye geçmemiz gerekecek. Bu tür ölçekleme daha fazla sunucu ekleyerek daha geniş bir iş yükünü yönetmeyi sağlar. Bu iş yükünü sunucular arasında dengelemek için çoğu zaman load balancer kullanılır ve bu gelen istekleri artık bir sunucuya değil de seçilen dengeleme yöntemine göre sunucular arasında dağıtır. Load balancer hakkında ayrı bir video ekleyeceğim. Modern sistemlerde yatay ölçekleme artık otomatik olarak da yapılıyor. Yani iş yükünün ağırlığına göre sisteme otomatik olarak sunucular eklenir veya çıkartılır. Bu iki yöntemi anladığımıza göre gelelim avantaj ve dezavantajlarına ve tabii ki ne zaman hangisini seçmemiz gerektiğine. Dikey ölçeklemenin öne çıkan avantajları şunlardır. Sadece tek bir sunucuda çalıştığı için uygulama mimarisinde değişiklik gerektirmez ve bu sayede veri tutarlılığını sağlamak daha kolaydır. Dolayısıyla yönetimi de daha basittir. Dezavantajlarına bakacak olursak, sistem tek sunucuda çalıştığı için bu sunucunun devre dışı kalma durumunda tüm sistem çalışmaz ve erişilemez hale gelir. Bunun yanında donanım yükseltme sınırı da vardır ve yüksek donanımlı sistemlerin kullanımı maliyetlidir. Yatay ölçekleme yönteminin avantajlarına gelecek olursak şunları sayabiliriz. Yük dağılımı sayesinde yüksek erişilebilirlik sağlanabilir ve tek bir hata noktasına bağlı kalmaz. Yani bir sunucu devre dışı kalırsa diğer sunucular işlem yapmaya devam eder. Sistem yeni sunucular eklenerek kolayca büyütülebilir. Otomatik ölçekleme ile birçok şey otomatik olarak yönetilebilir. Dezavantajları arasında şunlar yer alır. Dağıtık sistem mimarisine ihtiyaç duyduğu için tüm sunucular arasındaki koordineyi doğru bir şekilde yönetmek gerekir. Aksi takdirde veri tutarsızlığı sorunları yaşanabilir. Çok yüksek sayıda sunucu ekleyemeyiz. Çünkü ne kadar sunucu eklenirse o kadar çok yönetim ve bakım zorluğu çıkacaktır. Pekala, hangi ölçekleme türünü ne zaman seçmemiz gerekir? Dikey ölçekleme daha çok küçük ve orta ölçekli sistemler veya basit veri işleme uygulamaları için en uygun olandır. Maliyet olarak da başlangıç için en uygun olan yöntemdir. Yatay ölçekleme ise yüksek trafikli ve dağıtık yapıya sahip uygulamalarda tercih edilir. Doğru ölçekleme türü sistemin büyüklüğüne, maliyet gereksinimlerine ve teknik kapasitelere göre belirlenmelidir. En başta küçük başlayıp zamanla sistem büyüdükçe yatay ölçeklemeye de geçebilirsiniz. Tabii ki bu sisteminizin gereksinimleri ile orantılıdır. Bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı ve yazılım ve teknoloji videolarımdan haberdar olmak için kanalıma üye olmayı unutmayın.